Son günlerde okullarımızda yaşanan o korkunç silahlı saldırı haberlerini izlerken ekran başında nefesimizin kesildiğini, boğazımıza bir yumruğu oturduğunu biliyorum. Çünkü haberlerdeki o okul kapılarına bakarken hepimiz kendi çocuğumuzu, kendi vedalaşmamızı ve kendi çaresizliğimizi gördük. Acaba o kapıdan içeri girdiğinde güvende mi sorusu bugün milyonlarca anne babanın zihnini kemiriyor. Ve sadece biz değiliz. Çocuklarımız her şeyi duyuyor, görüyor ve korkuyorlar. Ya benim okulumda da olursa, ya benim sınıfıma da girerlerse diyerek sabahları okula gitmek istemeyen, gece uykusundan sıçrayan gençlerimiz var. Bugün yeni nesil ebeveynlik rehberinde rutin konularımızı bir kenara bırakıyoruz. Bu bölümde hem bu korkunç travmayı doğrudan yaşayan veya haberlerden etkilenip okula gitmekten korkan çocuklarımızın elinden nasıl tutacağımızı, hem de en acı yüzleşmeyi yapıp şiddete eğilimli bir çocuğu felaket yaşanmadan nasıl fark ederiz sorusunun cevabını bilimsel bir aksiyon planlarıyla konuşacağız. Biz çaresiz değiliz. Çocuklarımızı korkuya teslim etmeyeceğiz. Çocuğunuz haberleri izledi. TikTok'ta veya Instagram'da o korkunç görüntüleri defalarca gördü. Ve anne ben yarın okula gitmek istemiyorum dedi. Burada ebeveynlerin yaptığı en büyük refleks hata mantıkla korkuyu yenmeye çalışmaktadır. Korkma kızım veya oğlum. Bizim okul çok güvenli. Güvenlik kamerası var. Bir şey olmaz. Ama korku mantıkla susmaz. Amigdala alarm veriyor. Bir şey olmaz demek çocuğa beni anlamıyor hissi verir. Biz buna ikincil travma diyoruz. Görüntülere maruz kalmak, olayı yaşamak kadar beyni sarsabilir. Ne yapmalıyız? Aksiyon planımız şu. 1. Duyguyu onaylayın, iptal etmeyin. Çocuğunuzun karşısına geçin ve ellerini tutarak şunu söyleyin. Haklısın. Gördüğün haberler çok korkunçtu. Ben de izlerken çok üzüldüm ve korktum. Bu hissettiğin duygu son derece normal. Korkunun normalleşmesi panik seviyesini anında yarı yarıya düşürür. 2. Medya diyetini alın. Bu olayların görüntüleri sosyal medyada algoritma tarafından sürekli önlerine düşürülür. Çocuğunuzla anlaşıp birkaç günlüğüne haber akışını sınırlandırın. Sürekli aynı travmayı izlemek tehlikenin şu an ve burada olduğu yanılgısını artırır. 3. Gerçek bir hayatta kalma protokolü çizin. Korku ne yapacağımızı bilmediğimiz anlarda paniğe ve çaresizliğe dönüşür. Çocuğunuza öğretmeninin yanından ayrılma veya hemen beni ara demek o büyük kargaşa anında hiçbir işe yaramayabilir. Ona tıpkı bir deprem tatbikatı yapar gibi dünyadaki tüm güvenlik uzmanlarının ve polis teşkilatının kabul ettiği kaç, saklan, sessiz kal kuralını öğretin. Bunu bilmek onun zihnindeki çaresiz kurban hissini siler. Yerine ne yapacağını bilen kişi güvenini koyar. Nedir bu 3 adım? Birinci adım kaç. Eğer tehlikenin nerede olduğunu biliyorsa ve güvenli bir çıkış yolu varsa çantasını, ceketini, eşyalarını asla düşünmeden geride bırakıp binadan hemen uzaklaşması gerektiğini öğretin. O an dünyadaki en değersiz şey o eşyalardır. İkinci adım saklan. Eğer kaçış yolu kapalıysa veya tehlike çok yakınsa bulunduğu en yakın sınıfa odaya girmesini, kapıyı içeriden kilitlemesini ve sırayla masayla kapının arkasına devasa bir barikat kurmasını söyleyin. Işıkları kapatmalı. Camlardan ve kapı hizasından uzak, kör bir noktada yere çökmelidir. Üçüncü adım sessiz kal. İşte en hayati kural. Ebeveynler olarak çocuklarımızı o an panikle defalarca ararız. Çocuğunuza şunu net öğretin. Eğer böyle bir şey olursa telefonun sesini kısmak yetmez. Titreşimini de tamamen kapatmalı ve ekran ışığını da en aza indirmelisin. Çünkü karanlık ve sessiz bir odada titreyen veya parlayan bir telefon saklanan kişinin yerini ele verir ve en büyük tehlikelerden birisidir. Bizi araması değil, o an güvende ve görünmez kalması bizim için en önemli şeydir. Bu 3 adımı çocuğunuzla sakin bir zamanda konuşmak onu korkutmaz. Aksine ona bir kriz anında kendi hayatının kontrolünü eline alabileceği güçlü bir zırhı giydirir. Eğer çocuğunuz bu olayların yaşandığı okuldaysa, o ortamı gördüyse veya mağdurları yakından tanıyorsa önceliğimiz konuşturmak değil, güvenlik hissini yeniden inşa etmektir. Travma sonrası beynin zaman algısı kırılır. Çocuk tehlikenin bittiğine inanamaz. Aksiyon planları nedir? Hadi anlat, rahatla baskısı yapmayın. Psikolojik ilk yardımda çocukların yaşadıkları travmayı
detaylı anlatmaya zorlamak çok tehlikelidir. Konuşmak istiyorsa sadece dinleyin, yorum yapmayın. Susmak istiyorsa yan yana sessizce oturun. O an sizin sakin nefes alışverişiniz onun paramparça olmuş sinir sistemini regüle edecek en güçlü ilaçtır. Fiziksel güvenlik ve temas. Evin kapısının kilitli olduğunu ona gösterin. Normal rutinlerle akşam yemeği saati, birlikte izlenen dizi, sıkı sıkıya sarılın. Rutin, beynin hayat devam ediyor ve güvendeyiz demesinin tek yoludur. Profesyonel sınırı bilin. Uykusuzluk, sürekli irkilme, tamamen içe kapanma veya anlamsız öfke nöbetleri 3-4 haftadan uzun sürerse ebeveyn olarak sınırınızı kabul edin. Sevgi her şeyi iyileştirmez. Ağır travmalar uzman klinik psikologların veya psikiyatristlerin müdahalesini gerektirir. Ve şimdi konuşması en zor ama en hayati cepheye geliyoruz. Haberlerde gördüğümüz o saldırgan gençler bir sabah uyanıp aniden eline silah almadılar. Şiddet anlık bir patlama değildir. Yavaş yavaş tırmanan bir merdivendir. Biz ebeveynler benim çocuğum yapmaz yanılgısını o kadar körü körüne inanırız ki evimizin içindeki o tehlikeli kırmızı bayrakları görmezden geliriz. Bir çocuğun zihni şiddeti bir çözüm olarak görmeye başlamadan önce mutlaka sinyal verir. Bir ergende şiddet eylemini gösteren 4 kırmızı bayrak. 1. Tehlikeli saplantılar. Sadece karanlık içerikler, silahlar, savaş oyunları veya geçmişteki seri katillere okul saldırganlarıyla takıntılı bir şekilde ilgilenmesi. 2. Sıfır empati ve acımasızlık. Hayvanlara eziyet etmesi, zayıf ve farklı olan arkadaşlarına zorbalık yapmaktan keyif alması ve suçluluk duymaması. 3. Derin izolasyon ve paranoya. Herkes bana düşman, bana haksızlık yapıyorlar ve bedelini ödeyecekler gibi derin bir kurban psikolojisi ve dünyadan tamamen kopma hali. 4. Şiddeti meşrulaştırma. Hak edene vuracaksın, güçlüysen ezersin gibi cümleler evde sıradan bir şeymiş gibi kurması. Ne yapmalıyız? Ebeveyn aksiyonu. Eğer bu sinyalleri görüyorsanız onu sertçe cezalandırmak veya odaya kilitlemek sadece o öfke bombasını daha hızlı patlatır. Karşınızda yaramazlık yapan bir çocuk yok. Ruhsal olarak ağır bir çöküş yaşayan ve etrafına zarar verme potansiyeli olan bir genç var. Bu duruma biz evde çözeriz diyemezsiniz. Acilen okul rehberlik servisiyle ve bir çocuk ergen psikiyatrisiyle işbirliği yapmalısınız. Unutmayın, yardım istemek sadece kendi çocuğunuzu değil, o okulda okuyan onlarca masum çocuğu da kurtarmaktır. Kıymetli anne babalar, yaşanan acıların tarifi yok. Kaybettiğimiz canların ailelerine sabır diliyorum. Ancak bu karanlığı okulların etrafına daha yüksek duvarlar örerek değil, evlerimizin içine daha fazla şefkat, daha fazla dikkat ve daha fazla profesyonel bilinç sokarak yenebiliriz. Sadece kendi çocuğumuzun notlarıyla değil, onun sınıf arkadaşlığının yalnızlığıyla, yan sıradaki çocuğun öfkesiyle de ilgilenmek zorundayız. Çünkü çocuklarımızı ancak birbirimizin çocuklarına göz kulak olarak koruyabiliriz. Eğer çocuğunuzun veya çevrenizdeki bir gencin ruh halinden endişe ediyorsanız lütfen susmayın ve yardım isteyin. Bu videoyu bu zor günlerde ne yapacağımızı bilemeyen tüm anne babalarla paylaşın. Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardayız. Güvenle ve şefkatle kalın.